Evet, horlama ne zaman önemlidir? Kısaca bahsetmek istiyorum. Horlama tabii ki çok insanın başına gelen bir durum. Yanınızdaki kişi rahatsız oluyor uyurken. Şimdi horlama ne zaman önemli? Horlama birlikte uyku apnesi eşlik ediyorsa bunu nasıl anlayabilirsiniz? Tabii ki yanınızdaki kişi sizin uyuduğunuz esnada 10 saniyenin üzerinde nefessiz kaldığınızı belki tarif edebilir. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Biz böyle bir hasta geldiğinde, böyle bir hikaye verdiğinde polisomnografi dediğimiz, uyku testi dediğimiz bir teste yönlendiriyoruz. Uyku laboratuvarına yönlendiriyoruz. Orada test yapılıyor. Orada çıkan sonuçlara bakıyoruz. Oksijen satürasyonu, yani kandaki oksijen doygunluğu ne kadar düşüyor hastanın, kalbi ne kadar hızlı atıyor, kaç kez horluyor, ne kadar saniye tıkanıyor. Birçok değere bakıyoruz orada. Ve uyku apnesi var mı yok mu buna karar veriyoruz. Horlama dediğimiz durum hani yanınızdaki kişiyi rahatsız eder ama uyku apnesi sizin ömrünüzü kısaltır. Yani uyku apnesi ciddi bir durumdur ve mutlaka tedavi edilmelidir. Bazı durumlarda cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Bazı durumlarda da cerrahi tedavisi mümkün değil. CPAP dediğiniz size pozitif hava vererek gece sizi rahatlatan bir cihazla uyuyorsunuz.